Merhabalar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cazip hisseler, ucuz hisseler ve yükseliş trendinde olan hisseler videomuzun ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Birinci bölümde ucuz hisseleri hep birlikte filtreledik ve bu hisseleri nasıl bir stratejiyle topluyoruz hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattık arkadaşlar. Birinci bölümü izlememiş olan arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Ayrıca açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda ise yükseliş trendinde olan hisseleri hep birlikte filtreleyip daha sonrasında tek tek teknik analizlerini yapacağız. Hangi hisseler hangi seviyelere kadar yükselebilir, nerelere kadar düşebilir hepsinin incelemesini yapıyor olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi yükseliş trendinde olan hisselerin filtrelemesini hep beraber yapalım arkadaşlar. Evet, tekrardan TradingView hisse takipçi ekranımıza geri döndük. Şimdi ekleyeceğimiz filtreler şu şekilde. Üstel hareketli ortalama diyoruz arkadaşlar. Üstel hareketli ortalamayı ekliyoruz. 50 olarak geliyor. Bunu 21 olarak değiştiriyoruz ve bir hafta yapıyoruz. Filtre ekle diyoruz. Ekledikten sonra yandaki küçük oktan küçük fiyat diyoruz arkadaşlar. Tabii şurada öncelikli olarak endeksi BIST 30 olarak seçiyorum. BIST 30'daki yükseliş trendindeki hisseleri filtreliyoruz arkadaşlar. 22 hisseye düştük. Şimdi tekrardan filtre ekliyorum. Yine üstel hareketli ortalamayı seçiyoruz. Yine 21'i seçiyoruz ve bu sefer bir gün olarak ekliyoruz ve tekrar küçük fiyat diyoruz. 19 hisseye düştük. Tekrar ekliyoruz arkadaşlar üstel hareketli ortalamayı. Bu sefer yine 21 seçiyoruz ve periyodu 4 saat diyoruz arkadaşlar. Filtre ekle diyoruz ve yine küçük fiyat diyoruz. 16 hisseye düştük arkadaşlar. Bu 16 hisseyi ben yükseliş trendinde isimli listeme ekliyorum ve şimdi o listeye geçiş yapacağım. Yükseliş trendinde isimli listemize geçiş yaptım arkadaşlar. Burada 16 hisse görmüyorsunuz, daha az hisse görüyorsunuz. Nedenini şöyle açıklayayım. Şimdi filtrelemeyi yaparken üstel hareketli ortalamayı seçtik. Fiyatın üstel hareketli ortalamanın üzerinde olmasını istedik. Hem 4 saatlikte hem günlükte hem haftalıkta. Fakat biz stratejimizde Kaufman hareketli ortalaması kullanıyoruz. Filtreleme ekranında ise Kaufman hareketli ortalaması maalesef ki yok. Dolayısıyla ben bu 16 hisseyi ekledikten sonra hepsinin 4 saatlikte, günlükte ve haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde mi değil mi onları kontrolünü yaptım ve geriye şu sağ tarafta gördüğünüz hisseler kaldı. Şimdi Koç Holding'den başlayarak tamamının hepsinin analizini yapıyor olacağız. Şimdi diğer düzenimize geçelim ve günlük grafiği açalım. Evet, Koç Holding günlük Kaufman hareketli ortalaması 228.6 seviyesinin üzerine tekrardan attı. Güzel. Şurada bir Fibonacci desteğimiz var 223.7. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece problem yok. Önümüzdeki dönemde Koç Holding hissesinde 270.50 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. 223.7 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 194.2 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Garanti Bankası'na geçiyorum. Garanti Bankası'nda şu seviyeyi hedef seviyesi olarak vermiştik. 136.6 seviyesi. Cuma günü oraya kadar gelip bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalaması 120.2 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönde kırılmadığı sürece problem yok. Eğer ki kırılırsa ilk etapta 106.3 seviyesine, bu seviyede aşağı yönde kırılırsa 87.05 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Eğer ki belirlemiş olduğumuz hedef seviyesi yani 136.6 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yapabiliriz arkadaşlar. Şu an yeni girişler için uygun bulmuyorum. 136.6 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yeni giriş denenebilir. İş Bankası'na bakalım. İş Bankası'nda defalarca şuradaki direncin denendiğini, 16.68 seviyesinden sürekli bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Fakat Cuma günü gelen yükselişle birlikte burayı kırmış gözüküyor. Tabi bir gün daha yükselişte kapanış gelmesini beklemek lazım. Pazartesi günü de İş Bankası'nda yükselişle devam ediyorsa önümüzdeki dönemde İş Bankası'nda hedef seviyemiz 18.73 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeye doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Yeni giriş yapan arkadaşlar için 16.68 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Mevcutta uzun süredir elinde tutan arkadaşlar ise 15.80 günlük Kaufman hareketli ortalamasını stop seviyesi olarak belirleyebilirler. Bunun altında 2 günlük düşüş yönlü kapanışta stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta 14.96 seviyesinde düşüşler görülebilir. 14.96 seviyesi de aşağı yönde kırılırsa önümüzdeki dönemde 13.29 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Akbank'a bakalım. Evet, Akbank listesinde günlük Kaufman hareketli ortalamamız 62.79 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde olması güzel. Fakat şöyle baktığımızda 28 Mayıs döneminden bu yana böyle bir yatay seyirde olduğunu görüyoruz ve şu seviyeyi geçemediğini görüyoruz. 70.70 seviyesi. Yeni giriş düşünen arkadaşlar için 70.70 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmekte fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda yeni giriş denenebilir ve yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yaparız arkadaşlar. Mevcutta elinde tutan arkadaşlar için ise 62.79 günlük Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta 57.30 seviyesine, bu seviyede aşağı yönde kırılırsa önümüzdeki dönemde 48.98 seviyesinde düşüşler görülebilir. Evet, BİM listesine bakalım. BİM listesinde de günlük Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kaldığımız sürece problem yok. 542.1 seviyesinde arkadaşlar. Fakat yeni girişler için uygun bulmam. Şu anda dirence çok yakın gözüküyoruz.
Direnç seviyemiz 583.5 seviyesi. Eğer ki önümüzdeki dönemde bu seviyeyi yukarı yönlü kırarsa yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yaparız arkadaşlar. Günlük kalkman hareketli ortalamasının altındaki desteğimiz 527 seviyesinde. Bu destekte kırılırsa 491 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Aselsan'a bakalım. Evet, Aselsan'da şöyle 26 Şubat tarihinden günümüze kadar şöyle yatay bir seyir içerisinde olduğunu söylemiştik. Üst tarafta 63.65, alt tarafta ise 53.10 seviyesi ya da 53 seviyesi. Şimdi 63.65 seviyesinin geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırıldığını, 2 gün yükselişle kaldığını, fakat daha önce dirençle karşılaştığı şuradaki Fibonacci seviyesinden tekrar dirençle karşılaştığını görüyoruz. 66.25 seviyesi. Burada bu kırılımla birlikte yeni alım yapmış olan arkadaşlar varsa şurada 63.55 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Tekrardan bu yatay seviyenin dip seviyeleri olan 53 seviyelerine doğru önümüzdeki dönemde düşüşler görülebilir. Fakat şuradaki 66.40 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa ilave alımlarda düşünülebilir. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 80.90 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Enka'yı hissesine bakalım. Enka'yı hissesinde de günlük kalkman hareketli ortalaması 40.09 seviyesinde. Bu seviyeden 2 defa destek aldığını görüyoruz. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece problem yok arkadaşlar. Eğer ki kırılırsa 38.26 seviyelerine doğru düşüşler bekleyebiliriz. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 35.38 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Şu anda mevcutta elinde tutanlar için herhangi bir problem yok. Yeni girişler için ise uygun bulmuyorum. Şuradaki dirence çok yakınız. 42.98 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa ancak o zaman yeni girişler için uygun bulabiliriz. Böyle bir durumda yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması da yapıyor oluruz arkadaşlar. Turkcell'e geçelim. Evet, Turkcell'de şöyle uzun süredir süre gelen bir regresyon trendi var. Bu regresyon trendinin orta seviyesini henüz geçemedik. Burada bir dirençle karşılaştığını görüyoruz ve aynı zamanda 6 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş vaziyette. Şu anda ilk etapta tekrardan kanalın dip seviyelerine doğru veyahut da şuradaki 107.1 seviyesindeki Fibonacci desteğine doğru bir geri çekilme meydana gelebilir. Buradan desteğini alırsa önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 130.5 seviyesi arkadaşlar Turkcell hissesi için. Şu 107.1 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece bir problem görmüyoruz arkadaşlar hissede. Uzun zamandır elinde tutan arkadaşlar için ise stop seviyesi olarak 101.6 günlük kalkman hareketli ortalaması belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa ilk etapta 95.85 seviyesine, bu seviyenin de kırılmasıyla birlikte 89.55 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Saol'e bakalım. Evet, Saol listesinde geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş oldu. Özellikle Perşembe ve Cuma günü gelen yükselişlerle. Şu anda dirence çok yakın seviyedeyiz. 109.8 seviyesi. Geçtiğimiz hafta videomuzu izlemiş ve alım yapmış olan arkadaşlar varsa şu anda tutmaya devam edebilirler. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şu 95.70 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece bir problem yok arkadaşlar. Eğer ki önümüzdeki hafta 109.9 seviyesini yukarı yönlü kırarsa ilave alımlarda düşünülebilir ve hedef fiyat seviyemiz böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 127 seviyesi olur arkadaşlar. 127 seviyesine doğru yükselişler bekleyebiliriz. RSI listesine bakalım. RSI listesinde de yükseliş trendinde devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Fakat RSI listesinde dirence gelmiş durumdayız arkadaşlar. Şurada 55.80 seviyesindeki dirence bir türlü geçemediğini görüyoruz. Bakın şöyle haftalık grafikte yükseliş regresyon kanalının da üst seviyelerine geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla RSI hissesi için yeni girişleri uygun bulmuyorum arkadaşlar. RSI hissesinde bir düzeltme gelebilir. Bir düzeltme gelebilir dedik. Günlük kalkman hareketli ortalamamız 51.84 seviyesinde. Bu seviyeye doğru düşüşler gayet normal olur. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 36 seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir arkadaşlar. 55.80 seviyesini yukarı yönlü kırarsa bu sefer de 59 seviyesine doğru yükseliş bekleyebiliriz. Fakat dediğim gibi şu anda yeni girişler için riskli seviyelerde arkadaşlar. Aynı zamanda VIX indikatörümüzde de hareketin güçsüzleştiğini görüyoruz. Bu gri mumların boyları çok kısalmış vaziyette. Bu tip durumlarda düşüşler gelebiliyor arkadaşlar. Wheel Trend indikatörümüz de SAT'a dönmüş durumda. Pegasus'a bakalım. Evet, Pegasus hissesinde geçtiğimiz hafta şu 238.2 seviyesini yukarı yönlü kırdığımızı görüyoruz ve artık önümüzdeki hedef seviyemiz 263.25 seviyesi. Buraya doğru yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa bir sonraki hedef seviyemiz 305.75 seviyesi arkadaşlar. Şöyle yatay çizgimizi çektik. 305 seviyesi bir sonraki hedef seviyemiz. Şu anda günlük kalkman hareketli ortalaması 230.5 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece problem yok. Eğer ki aşağı yönlü kırılırsa 217.3 seviyesine doğru düşüş görülebilir. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 196.5 seviyesinde ayrıca bir Fibonacci desteğimiz var. Oyak Çimento'ya bakalım. Evet, Oyak Çimento hissesinde de kırılım geldi ve kırılım geldiği gün hisse için kısa bir video çektim arkadaşlar. İşte 72 seviyesi bu seviye yukarı yönlü kırıldı. Şu anda önümüzdeki dönemde hedef seviyemiz 85.35 seviyesi arkadaşlar. Fakat Cuma günü gelen bir doji, bu doji ile birlikte tekrardan
bu 72 seviyesini de deneyebilir. 72 seviyesinden destek bulursa herhangi bir problem yok. Dediğim gibi 85.35 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. 72 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta günlük kapmalı hareketli ortalaması 68.88 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Burası da kırılırsa 66.30 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu seviyenin de kırılması durumunda 63.40 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Petkim'e bakalım. Evet, Petkim hissesinde de şurada dirençle karşılaştığımızı görüyoruz. 23.90 seviyesinde. Bu seviyeden tekrar aşağı doğru bir yönelim gerçekleşebilir. İlk destek seviyemiz 22.56 seviyesi. Eğer ki 23.90 seviyesini yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönemde 25.94 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Şu alt taraftaki destek seviyesi 22.52 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de düşüşlerin 21.48 seviyesine doğru gelmesini bekleyebiliriz. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 20.40 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Petkim hissesinde de VIX Fix indikatörümüzde gücün azaldığını, gri mumların boylarının çok kısaldığını görüyoruz. EKGO hissesine bakalım arkadaşlar. Son olarak burada da 10.75 seviyesindeki Fibonacci direncinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Cuma günü bir dirençle karşılaşıp bir düşüş gelmiş fakat şu anda önümüzdeki dönemde 12.02 seviyelerine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Belki tekrar 10.75 seviyesine doğru bir geri çekilim yapıp buradan desteğini alıp 12 seviyesine doğru yükselişler gerçekleştirebilir. Günlük kapanma hareketli ortalaması 10.63 seviyesinde. Bu seviyeye aşağı yönde kırılmadığı sürece problem yok. Eğer ki kırılırsa 9.92 seviyesine doğru ilk etapta düşüş bekleyebiliriz. Bu seviyede aşağı yönde kırılırsa 9.30 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Bakın, emlak konut hissesinde şöyle düşen mavi trendimiz vardı. Bu trendin yukarı yönlü kırıldıktan sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Şöyle kırılım gerçekleştiğinde alım yapmış olsaydınız şu anki seviyeye doğru baktığımızda %14'lük güzel bir kazanç imkanı sağlamış. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.